Ruhu olan bir şehir düşünün. 5000 yıllık tarihi boyunca 23 defa işgal edilmiş, 52 defa saldırıya uğramış, 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarılmış ve 2 defa tamamen yok edilmiş bir şehir. Günümüzde ise hala tüm dünya gündemini meşgul eden kutsal yer. Salem ya da Davut şehri. Günümüz adıyla da Kudüs. Kudüs, Arapların ve İsrailoğullarının ortak atası olarak kabul edilen ve Hz. Nuh'un soyundan gelen Kenaniler tarafından M.Ö. 3000 yılında kurulmuştur. İsterseniz Araplar ve İsrailoğullarının akrabalık bağlarını kısaca anlatalım. Bilindiği üzere evlat hasreti çeken Hz. İbrahim ve eşi Sara'nın bir türlü çocukları olmamaktadır. Bir süre sonra Sara, Hz. İbrahim'in Hz. Hacer ile evlenmesini ister ve bu evlilikten İsmail adında bir oğlu dünyaya gelir. Daha sonra Allah, Sara'nın da bir erkek çocuk sahibi olacağını müjdeler. Müjdelenen bu çocuk da Hz. İshak'tır. Sonraki süreçte Sara, Hz. Hacer'i kıskanmaya başlar ve Hz. İbrahim'den Hacer ile oğlu İsmail'in evden uzaklaştırılmasını ister. Bu iş Hz. İbrahim'e çok zor gelir. Allah da Hz. İbrahim'e Sara'nın dediğini yapmasını ve Hz. İsmail'in soyundan da bir millet yapacağını bildirir. Hz. İsmail'in soyundan gelenlere Araplar, Hz. İsa'nın oğlu Yakup'un soyundan gelenlere ise İsrailoğulları denmiştir. Şimdi gelelim Kudüs'ün üç büyük din için neden kutsal olduğuna. Kudüs, Yahudiler için Hz. Davud'un şehri ele geçirmesinden itibaren kutsallaşmıştır. Hristiyanlar içinse Hz. İsa'nın son akşam yemeğinin Kudüs'te olmasından, burada çarmıha gerildiğine inanılmasından ve Hristiyanlık için hac alanı olarak kabul edilen Kutsal Kabir Kilisesi'nin bu şehirde olmasından dolayı şehir Hristiyanlık için de kutsaldır. Müslümanlar içinse Kabe'den önceki kıble olması ve Hz. Muhammed'in Miraç hadisesi nedeniyle kutsal bir şehir olarak kabul edilmektedir. Bu veriler ışığında şehir Yahudiler için 3000 yıl, Hristiyanlar için 2000 yıl, Müslümanlar içinse 1400 yıldır kutsaldır. Kudüs, kuruluş tarihinden itibaren Mısır, Yehuda, Asur, Babil, Makedonya krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş, halifelikle birlikte Emeviler, Abbasiler ve daha sonrasında Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Fatımilerin Selçuklularla olan çatışmalarından dolayı şehir 88 yıl boyunca Haçlı işgali altında kalmış, 1187 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs Haçlıların elinden almasıyla bu işgal son bulmuştur. Selahaddin Eyyubi'den sonra kısa aralıklarla Eyyubi, Moğol, Memlük devletlerinin hakimiyeti altına giren Kudüs, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiştir. 400 yıldan fazla Osmanlı hakimiyetinde kalan Kudüs, 1917 yılında Britanya İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten 1948'e kadar şehre çok yoğun bir Yahudi göçü yaşanmıştır. 20. yüzyılın başlarında nüfusu yaklaşık 15.000 olan ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Kudüs'ün nüfusu 1948 yılına gelindiğinde 165.000'e ulaşmıştı. Bu nüfusun ise 2/3'ünü Yahudiler, 1/3'ünü Müslümanlar, çok az bir kısmını ise Hristiyanlar oluşturmaktaydı. 1948 yılında Arap devletleri ile İsrail devleti arasında yapılan savaşta Batı Kudüs İsrail devletinin hakimiyetine, Doğu Kudüs ise Ürdün devletinin hakimiyetine girmiştir. İsrail Kudüs'ü ilk olarak bu tarihte başkent olarak ilan etmiş, Ürdün ise Kudüs'ün ikinci başkenti olduğunu duyurmuştur. Ürdün, bütün kutsal yerlerin kontrolüne sahipti. Ateşkes kurallarının tam tersine Yahudilerin kutsal yerlere girişini yasakladı ve bir kısmına zarar verdi. Yahudilere ait birçok kutsal yapıyı ahır ve kümes olarak kullandı. İsrail tarafı da tarihi mezarlıkları bozup yerlerine park veya tuvalet yaptırdı. Daha sonra 1967 yılındaki 6 gün savaşlarıyla İsrail, Doğu Kudüs'ün de kontrolünü ele geçirdi. 1980 yılında ise Kudüs Kanunu İsrail tarafından yürürlüğe konulmuş ve Kudüs'ün bir kez daha İsrail'in bölünmez başkenti olduğu ilan edilmiştir.
İsrail Kudüs'ü başkent olarak kabul etmesine rağmen diğer ülkeler İsrail'in başkenti olarak Tel Aviv'i tanımıştı. Bunun sebebi Kudüs'ün 3 din içinde kutsal olması ve İsrail'in işgalci olarak görülmesidir. Ancak 6 Aralık 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve Tel Aviv'de bulunan Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştır. 120'den fazla ülkenin kınama kararına rağmen 14 Mayıs 2018 tarihinde ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştır. Çıkan olaylarda 60'tan fazla Filistinli İsrail askerler tarafından katledilmiştir. ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke Guatemala olurken 21 Mayıs 2018 tarihinde de Paraguay Kudüs'te büyükelçilik açan 3. ülke olmuştur. Kudüs, geçmişte olduğu gibi günümüzde de gündem olmaya devam etmekte ve gelecekte de gündemi belirleyeceği düşünülmektedir. Ayrıca Kudüs'te 1204 sinagog, 158 kilise ve 73 cami vardır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın.